Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Yaz aylarının en güzel sebzelerinden biri olan, hakikaten yaz akşam sofralarında çok yer bulan, hem de meze olarak da yenebilen zeytinyağlı barbunya pilaki yapıyorum. Gerçekten lezzeti çok güzel, yapılışı da çok kolay. Buyurun geçelim yapılışa. Şimdi bunun için önce yarım kilo kadar barbunyamı ayıkladım ve tencereme aldım. Üzerine geçecek kadar su koydum. Altını yaktım. Fokur fokur kaynayacak. Barbunya kara suyunu ve gazını çıkarıp biraz yumuşadığı zaman bir 10-15 dakika tıkırdadıktan sonra suyunu dökeceğim, yıkayacağım ve diğer işlemlerimize geçeceğim. Şimdi barbunya bir kaynasın. Barbunyamız kaynarken biz de gerekli diğer malzemelerin mizanplasını hazırlayalım. Bir adet havucu yay şeklinde, yarım ay şeklinde kesiyoruz. Çok kalın değil, orta incelikte kesiyoruz. Bir adet kuru soğanımızı yemeklik olarak doğruyoruz minik minik. Bayramınız nasıl geçti arkadaşlar? Tatilde miydiniz? Evde miydiniz? Çalışıyor muydunuz? Memlekete mi gittiniz? Yorumlara yazarsanız çok merak ediyorum. Umarım güzel geçmiştir. Gerçekten bayağı uzun bir tatildi çünkü. Hepinizin bayramını, geçmiş bayramını tekrar buradan kutlamış olayım. 2 diş sarımsağım var. Biraz üzerlerine vurup iri iri doğruyorum. Bütün olarak da sarımsağı bırakabilirsiniz ama bu şekilde daha çok lezzetini katıp şifasını veriyor. O yüzden ben doğramayı daha çok seviyorum. Şimdi 2 adet de domatesim var. Bunları da küp küp doğrayacağım. Barbunyam 15 dakika güzelce kaynadı. Hem kara suyu hem gazı, köpükleri çıktı. Köpüklerini aldım. Şimdi dökeceğim, yıkayacağım ve yemeğimizi hazırlayacağız. Barbunyalarımı yıkadım ve süzdüm. Tencereme aldım. Şimdi bütün malzememi barbunyamın üzerine dökeceğim. Doğradığımız soğanı, sarımsağı ve havucu. 2 adet doğradığımız domatesimizi, Ege usulü çiğden gayet lezzetli ve vitaminini kaybetmeden pişireceğimiz bir yöntem bu. Şöyle hemen bir yemek kaşığına yakında domates salçamızı koyuyoruz. Yaklaşık bir yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koyacağız. Zeytinyağımız biraz fazla olmalı lezzeti açısından. Şimdi kapağımı kapatıyorum. Bir 5 dakika bu malzemeyle güzelce pişecek. Sonra biraz su ilavesi yapacağım duruma göre. Şimdi gayet güzel kaynadı yemeğimiz. Bu aşamada tuzumuzu ve şekerimizi ilave ediyoruz. Tuz tamamen keyfinize bağlı, damak tadı çünkü. 1,5 çay kaşığı kadar tuz koydum. 2 çay kaşığı da şeker koyuyorum. Biraz karıştıracağım. Domatesin, soğanın, her şeyin gayet güzel suyu var. Şimdiden sulandı bile gördüğünüz gibi. Ege usulünde çok fazla su konmuyor. Her şey çiğden konuyor. Çiğden koyduğumuz ve kavurmadığımız için çok daha lezzetli ve sağlıklı oluyor. Gördüğünüz gibi bakın fokur fokur kaynıyor, sulandı. Yarım su bardağı kadar su ilave et. Sadece yarım su bardağı, o kadar. O da salçası olduğundan dolayı. Şimdi kapağımı kapatacağım. Fokur fokur kaynadıktan sonra da altını kısacağım. Bir 20-25 dakika kontrollü bir şekilde barbunyalarım yumuşayınca servise hazır olmuş olacak. Yemeğim bir 15 dakika fokur fokur kısık ateşte kaynıyor.
Size şöyle göstermek istiyorum. Bakın gayet helmelendi. Gayet güzel ve kıvamını almak üzere. Yarım su bardağı su koymuştum biliyorsunuz. Bir yarım su bardağı kadar daha ama bu sefer kaynamış suyumu ilave ediyorum. Fazla değil. Soğuk da koymuyorum. Kaynamış su koyuyorum ki yemeğimin kıvamını bozmasın. Şimdi bir 15-20 dakika daha barbunlarım yumuşayana kadar kaynatmaya devam edeceğim ve yemeğim hazır olacak. Yemeğim 45. dakikanın sonunda tam istediğim gibi çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Barbunlar da yumuşacık oldu. Çok güzel helmelendi. Şimdi altını kapatıyorum ve biraz ılımaya bırakacağım. İlk sıcaklığı geçecek. Normalde barbunya pilakiyi kendi tenceresinde biraz soğumaya bırakıp ondan sonra servis tabağına alıp bir gece mutlaka buzdolabında dinlendirmek gerekiyor. Çok daha lezzetli, çok daha helmeli olması için. Ama video çektiğimizden dolayı ben bunu biraz hızlandırıp yemeğimin ilk sıcaklığı geçtikten sonra servis edeceğim. Ama püf noktası tencerede soğuyacak. Servis tabağımıza alacağız. Bir gece de buzdolabında beklettikten sonra ertesi gün şeker gibi, lokum gibi hiç dağılmamış harika helmeli barbunlarımız hazır olmuş olacak. Yemeğimi 20 dakika kadar ılıttım. O ilk sıcaklığını geçirdim. Şimdi servis tabağıma alıp son halini size göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel, helmeli, nefis bir barbunya oldu. Ege usulü, çiğden, hiç kavurmadan, vitamin saklı lezzeti üzerinde, içinde patates olmadan nefis bir barbunya pilaki yaptık arkadaşlar. Ben genelde taze barbunyaya yazın asla patates koymuyorum çünkü yakıştırmıyorum. Ama kışın eğer kuru barbunya kullanıyorsam o zaman patates koyuyorum. Kimisi salça da koymayın diyebilir. Doğrudur. Salçasız kıpkırmızı yaz domateslerinde de çok çok güzel oluyor. Fakat böyle helmeli, lezzetli, güzel bir barbunya pilakiyi yakalayabilmek için de biraz salçaya ihtiyacımız var. Şimdi barbunya pilakinin olmazsa olmazı minnacık doğradığımız maydanozları serpiyoruz. Buz gibi soğuduktan sonra da üzerine limon sıkıp harika bir şekilde yiyoruz arkadaşlar. Göstermek istiyorum size. Bakın çok güzel, hiç dağılmadan yumuşacık, lokum gibi, şeker gibi çok lezzetli bir barbunya pilaki oldu. Şimdi bir tadına bakmak istiyorum son olarak sizin için. Size tadını söylemek istiyorum. Yapın ve lütfen siz kendiniz karar verin. Bal gibi, şeker tadında muhteşem kokulu helmeli bir barbunya pilaki oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Videomu beğenir, kanalıma abone olur ve bildirim zilini açarsanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Sizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.